çilek ve çikolata. Bu muhteşem lezzeti sizlere öneriyorum. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik çilekli pasta yapıyorum. Yapımı çok kolay. Yemesi bir o kadar lezzetli bu pastayı sizlere öneriyorum. 4 adet yumurtam var. Bir yumurta sarısını alıyorum. Bunu krema için kullanacağım. Yarım su bardağı 100 mililitre şeker, toz şeker. İkisini kar haline gelene kadar çırpıyorum. 200 mililitre sütüm var. Oda sıcaklığında. 100 mililitre zeytinyağım var. Ayçiçek yağı kullanabilirsiniz bunun yerine. Düşük devirde çok az çekeceğim. 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. 1 paket 10 gram kabartma tozu, vanilya. Güzelce eliyorum. Elerken de kakaomu ilave edeyim. Hepsi birlikte olsun. 2 yemek kaşığı da kakaom var. Pasta hamurumuz kakaolu olacak. Güzelce önce kaşıkla sonra hafif devirde çırpacağım. Sıçramasın diye önce kaşıkla karıştırdım. Şimdi düşük devirde çok az çırpacağım. Önceden tereyağıyla kabımı yağladım. Tart kalıbımı. İçerisine unladım. Dolapta dondurdum. Şöyle kenarlarını da alayım bir güzel. Bakın kalmasın, ziyan olmasın. Çok yoğun yapmadım arkadaşlar. Kek hamurum yumuşak olması için. Kıvam bakın, akışkanlığı bu şekilde. Şöyle arkadaşlar vuruyoruz eşit şekilde kabarması için, her yeri düzgün kabarması için. Şimdi fansız 180 derece fırında orta katına koyuyorum. Pastamız çilekli olacağı için çileklerimi güzelce yıkadım arkadaşlar. Bakın altına kağıt havlu koydum, sularını aldım fakat temizledikten sonra şöyle çöplerinden tekrar bu şekilde kağıt havluya koyuyorum ki kremasını sulandırmaması için. Bütün çileklerimi bu şekilde temizliyorum. Pratik çilekli pastam için kremasını hazırlıyoruz. Yarım su bardağı toz şekerim var. 2 yemek kaşığı buğday nişastam var. Şöyle dolu dolu. 2 yemek kaşığı normal böreklik veya evde olan unumuz ne varsa. Önce kuruları güzelce karıştırıyorum. Şeker, nişasta ve unumu karıştırıyorum. Sonra 4 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Kekin içerisinden bir yumurta sarısını ayırmıştım. Yumurta sarımı ilave ediyorum. Bu işlemlerin hepsini ocağa, tencereme götürmeden önce yapıyorum. Yumurta sarısını sütle güzelce çırpıyorum şöyle. Şöyle kürdan testi yaptım. Bakın hiç bulaşma yok. 40 dakikada pasta kekim pişti. Soğumaya bırakıyorum. Şimdi karıştırmış olduğumuz tüm malzemelerini hiç durmadan karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Bakın muhallebim hazır. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum içerisine. Ve karıştırmaya devam ediyorum yağım eriyene kadar. Şimdi tereyağı da eridi. Kıvam bakın bu şekilde. Ocağımın altını kapıyorum. 1 paket 10 gram vanilya ilave ediyorum. Şu anda ocağımın altı kapalı. Vanilyanın kokusu kaçmaması için ocağın altını kapattıktan sonra koyunuz. Şimdi ben biraz da el blender yapacağım ki güzelce akıcı olması için. Şu anda yoğunluğunu size gösteriyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu kremamız. Kekim biraz ılıdı. Şu şekilde yapıyorum ve servis kabıma alıyorum. Bakın çok güzel oldu kekim. Şimdi bakın buharları çıkıyor. Çok sıcak. Kremasını vermeden önce
Biraz soğumasını bekliyorum. Şimdi güzelce sütle kekimizi pasta hamuru kıvamına gelmesi için ıslatıyoruz. Fakat kenarlarını arkadaşlar sütle ıslatmıyoruz. Çünkü keserken dağılma yapabilir. Sadece iç dokusunu bu şekilde hazır. Şöyle ılıyan kremamdan biraz alıyorum. Önce şöyle hafif dağıtıyorum. Tekrar biraz daha. Mutlaka blender yapın. Sakız gibi oluyor. Lezzeti süper oluyor. Şimdi çilekleri arkadaşlar dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Dilerseniz biraz kremanın soğumasını bekleyin. Daha rahat çalışırsınız. Bu şekilde çileklerimi bırakmaya başlıyorum. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Server'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şimdi pratik pastam buzdolabında 1 saat dinlenecek. Daha sonra sunum yapacağım. Bir parça çikolatamı 2 yemek kaşığı sütle benmari usulü eritiyorum. Kaynayan suyun üzerinde sütle birlikte bitter çikolatamı karıştırarak şu şekilde eritiyorum, bakın. Çikolatam sütle bu şekilde erittikten sonra pasta süslemesine aldım. Daha sonra çok hızlı bir şekilde çizgiler atacağız. Pastamız soğuk olduğu için bakın hemen donuyor. Şu güzellik ortaya çıkıyor. Şöyle damlalar halinde de daha şık oluyor. Çilek ve çikolata. Bu muhteşem lezzeti sizlere öneriyorum. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, çilekli, çikolata soslu, çikolatayla çileğin birleştiği bu muhteşem lezzeti sizlere öneriyorum. Gerçekten çok nefis oluyor. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Server'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Sunum zamanı. Bir gece beklerse arkadaşlar daha güzel oluyor. Buyurun. Şu şekilde size gösteriyorum. Ne kadar güzel oldu. Keki de pasta keki, yumuşacık sütle ıslattığımız için. Buyurun, deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Keki sünger gibi yumuşacık. Beyaz kreması, çikolatası. Şöyle tekrar keserek size göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçek pasta oldu. Şöyle keserek sizin için, bakın kekinin yumuşaklığını, şu çileğiyle birlikte yiyorum. Olamaz arkadaşlar. Böyle bir lezzet olamaz. Çikolatayla
çileğin, beyaz kremanın birleşimi muhteşem. Bu güzel tarifimi herkese öneriyorum.